Şimdi sizi bir imparatorluğun susturmak için seferber olduğu o kudretli sesin hikayesine, Macan Cumabayoğlu'nun dünyasına götüreceğim. Şiir deyince aklımıza ne gelir? Genellikle sanat, ruhun incelikli bir ifadesi, değil mi? Ama bir düşünün, bir şairin sözleri ne kadar tehlikeli olabilir? Bir silah gücüne ulaşabilir mi? İşte bu sorunun cevabı büyük Kazak şairi Macan Cumabayoğlu'nun hayatında gizli. Onun kelimeleri o kadar tehlikeli görüldü ki koskoca bir rejim onu tam 59 yıl boyunca tarihten tamamen silmeye çalıştı. Peki bu anlatıda neler var? Önce tarihten nasıl silinmeye çalışıldığına bakacağız, sonra bir şair olarak doğuşuna, şiirlerinin nasıl bir milletin sancağı haline geldiğine ve tabii devletin gölgesinin üzerine nasıl düştüğüne, trajik sessizliğini ve sonunda o sessizlikten bile daha gür çıkan yankısını konuşacağız. Bakın, durumun ciddiyetini anlamak için şu çok önemli. 1929'dan 1988'e kadar, yani tam 59 yıl Sovyet Devleti Macan Cumabayoğlu'nu sadece sansürlemedi. Adını anmak, eserlerini okumak, hatta bir şiirini evde bulundurmak bile yasa dışıydı. Düşünebiliyor musunuz? İyi de koskoca bir rejimi bu kadar korkutan bu ses kime aitti? Kimdi bu Macan? Gelin her şeyin başladığı yere, hikayenin en başına gidelim. Her şey 1893'te, Kuzey Kazakistan'da, göçebe bir ailenin çocuğu olarak başladı. Macan, daha o ilk günlerden belliydi bir harika çocuk olacağı. Yolculuğu Sasık Göl kıyılarında şekillendi. Ama içindeki o uçsuz bucaksız merak çok kısa sürede köy okulunun duvarlarına sığmaz oldu. Ve işte o merak onu nerelere götürdü. 1905'te Çala Kazak Medresesi ile başlayan bu yolculuk, 1910'da Ufa'daki ünlü Galya Medresesi'ne uzandı. Sadece 2 yıl sonra ilk şiir kitabı Çolpan yayınlandı bile. Durmadı, 1913'te bu kez Ombu'daki Rus öğretmen okulundaydı. Yani sürekli bir arayış, bilgiyi amansız bir takip vardı. Peki bu okullarda ne yaptı? Kendine adeta bir bilgi dünyası kurdu. Arapça, Farsça, Türkçe bu dilleri sular seller gibi öğrendi. Ama sadece dille kalmadı. Türk tarihini, Rus edebiyatına, Avrupa şiirini hepsini yalayıp yuttu. Galimcan İbrahimov gibi devlerden dersler aldı ve tabii ki modern Kazak edebiyatının kurucusu Abay Kunanabaylı'dan derinden etkilendi. Yani hem doğuyu hem batıyı özümseyen inanılmaz bir entelektüel köprü inşa ediyordu. Fakat Macan'ın olayı şuydu, bu devasa birikimi asla kendine saklamadı. Bütün dehasını, o engin bilgisini ait olduğu topraklara ve halkına adadı. Takvimler 1917'yi gösterdiğinde Macan kendini bağımsız bir Kazakistan için mücadele eden Alaş Orda Hareketi'nin içinde buldu. İşte o andan itibaren kalemi artık sadece bir sanat aracı değil, siyasi bir silahtı. Şiirleri de bir milletin özgürlük marşına dönüşmüştü. Ama işte sanatla milli kimliğin bu güçlü birleşimi onu çok tehlikeli bir yola soktu. Karşısında artık yeni ve ezici bir güç vardı, Sovyet rejimi ve bu kaçınılmaz bir çatışmanın habercisiydi. Peki rejim onu neyle suçladı? Bakın suçlamalar aynen şunlardı. Eski tarihi övdüğü, milliyetçiliği terennüm ettiği ve ferdiyetçiliği yücelttiği. Yani düşünebiliyor musunuz aslında onu o yapan, şiirini güçlü kılan ne varsa, tarihine bağlılığı, millet sevgisi, o özgün sesi, hepsi birer birer suça dönüştürülüyor. Ve işte o suçlamalardan sonra devletin o karanlık gölgesi Macan'ın üzerine çöktü. Bu, onu sonsuza dek susturmak için planlanmış bir trajedinin başlangıcıydı. 1929. İlk darbe geldi. Maujan tutuklandı ve doğruca Moskova'nın o meşhur adı kötüye çıkmış Butırka hapishanesine gönderildi. Orada verilen ceza neydi biliyor musunuz? Tam 10 yıl. 10 yıl ağır hapis. Bu sadece bir hapis cezası değil, onun ruhunu ve bedenini tamamen kırma girişimiydi. 1935'te bir umut ışığı belirdi, kısa bir süreliğine serbest kaldı. Ama bu nefes çok uzun sürmedi. Tarihe dikkat edin, 30 Aralık 1937, yani Stalin'in o büyük temizlik dediği tasfiyelerin en kanlı zamanlarında Macan yeniden tutuklandı. Peki, o son tutuklamadan sonra ne oldu? Sonrası sadece büyük bir sessizlik. Ne bir mahkeme yapıldı, ne hakkında bir kayıt tutuldu, ne de bir mezarı oldu. Macan Cumabayoğlu sanki yeryüzünden silinmiş gibi, tarihin karanlık bir girdabında kaybolup gitti.
Evet, devlet onu fiziksel olarak yok etmeyi başarmış gibi görünüyordu ama fena halde yanıldıkları bir şey vardı. Geride bıraktığı şiirin ölümsüz gücünü hesaba katmamışlardı. Peki yasaklı bir şair nasıl hayatta kalır? İşte böyle. Şiirleri önce ezberlendi, sonra fısıltılarla ağızdan ağza dolaştı ve gizli gizli el yazısıyla çoğaltıldı. Yani devlet onu unutturmaya çalıştıkça halkı onun sesine daha sıkı sarıldı. Özellikle de Doğu Türkistan'daki Kazaklar için onun şiirleri kalplerde ve o gizli defterlerde yaşayan bir direniş mirasıydı. Ve bu durum dile kolay tam 59 yıl sürdü. 1929'dan 1988'e kadar Mağaca'nın mirası yasa dışı bir yeraltı nehri gibi aktı. Sürekli fısıldanan ama asla söndürülemeyen bir ateş gibiydi. İşte bütün bu hikaye bizi en baştaki o soruya geri getiriyor. Susturulan bir ses gerçekten yok edilebilir mi? Mağaca'nın hayatı bize bunun cevabını çok net veriyor. Bir şairi hapse atabilirsiniz, kitaplarını yasaklayabilirsiniz, hatta onu fiziksel olarak yok edebilirsiniz. Ama bir halkın ruhuna kök salmış bir şiiri, bir fikri asla ama asla öldüremezsiniz.